Başkanım, sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının 3. yasama yılı 33. birleşimini açıyorum. Çok değerli katılımcılarımız var. İzninizle tanıtmak isterim. Burdur İl Başkanımız, İl Yönetimi ve İl Genel Meclis üyeleri aramızda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Samsun İl Başkanımız, Canik, Çarşamba ve Kavak ilçe başkanlarımız ile yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyelerimiz aramızda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Burdur, Bucak, Tefenli, Yeşilova, Çavdır, Karamanlı, Altınyayla ilçe başkanları aramızda. Sizler de hoş geldiniz. Amasya, Taşova ilçe başkanımız aramızda. Hoş geldiniz başkanım. Pursaklar ilçe başkanımız ve yönetim kurulu aramızda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, Ankara, Balıkesir ve Çanakkale İl Kadın Kolları başkanlarımız ve ilçe kadın kollarımız aramızda. Burdur Kadın ve Gençlik Kolları aramızda. Kayseri Develi Kadın Kolları Başkanımız aramızda ve Çanakkale Gençlik Kolları Başkanımız aramızda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Uşak Belediye Başkanımız bizimle beraber. Hoş geldiniz. Burdur Belediye Başkanımız ile Bucak, Çavdır ve Yeşilova belediye başkanlarımız aramızda. Hoş geldiniz sevgili başkanlarımız. Amasya Belediye Başkanımız ve meclis üyelerimiz aramızda. Hoş geldiniz sevgili başkanım. Tekirdağ, Çerkezköy ve Süleymanpaşa Belediye Başkanlarımız aramızda. Sizler de hoş geldiniz. Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkanımız, Konya Tuzlukçu Belediye Başkanımız, Niğde Kemerhisar Belediye Başkanımız, Afyonkarahisar Sultandağ Yeşil Çiftlik Belediye Başkanımız aramızda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Keçiören Belediye Meclis üyelerimiz aramızda. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi aramızda. Hoş geldiniz. Evet, muhtarlarımız, Tokat'tan gelen muhtarlarımız varmış aramızda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tokat İli Dernekler Federasyonu Başkanı ve üyeleri aramızda. Hoş geldiniz. Evet, çok sevgili Doğa ve Çevre Koruma Dernekleri aramızda. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Başkent Amasyalılar Dernek Başkanı, Aydın Çevre Derneği, Eskişehir Çevre Koruma Geliştirme Derneği de aramızda. Sizler de hoş geldiniz. Evet, geniş bir katılımcı kitlemiz var. Sayın Genel Başkanım, sunuş konuşmalarınızı yapmak üzere sizleri buraya davet ediyorum. Buyurunuz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Türkiye'nin dört bir yanından gelenleri, ekranlarından izleyen, radyolarından dinleyenleri selamlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Biraz önce salona girerken zeytinlerine sahip çıkanlar, doğasına sahip çıkanlar, toprağına sahip çıkanlar, akarsularına, derelerine sahip çıkanlar adına teyzem getirdiği, kendi bahçesinden kopardığı kekiği getirdi. Bu mis kokulu kekikle Anadolu'yu içimize çekiyoruz. Tüm çevre mücadelelerinin arkasındayız. Birilerinin madencilik faaliyeti için zeytinlerimizi kestirecek olan kanuna arkasında duruyorlar.
Biz de karşılarında duruyoruz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Değerli konuklar, Türkiye'nin dört bir yanında şimdiye kadar 600'den fazla ilçe binamızda gittim, çayımızı içtim. 81 ildeki binamıza uğramadan siyasi faaliyet yapmadım, hepiniz biliyorsunuz. Her seferinde derim ki burası baba evidir. Bu evin kapıları vatanına, milletine, bayrağına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sevgi duyan herkese sonuna kadar açıktır. Türkiye'nin bütün demokratlarını baba evine davet ederiz. 31 Mart seçimlerinde kapılarını ardına kadar açtığımız baba evinin çağrımıza kulak verenlerle, bize verdikleri desteklerle partimiz kurulduğu gün olduğu gibi 47 yıl sonra da Türkiye'nin birinci partisi oldu. Bu gurur hepimize aittir. Halen tüm anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi farkı açarak birinci parti pozisyonunu korumaktadır. Bir yandan bu güce karşı partimiz iktidarın saldırısı altında, iktidarın aparatına dönüşmüş yargı mensuplarının saldırısı altındadır. Kimi arkadaşlarımız, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bedeli haksız yere cezaevlerinde yatarak ödemektedir. Cumhuriyet Halk Partisi bir ve bütün olarak her geçen gün biraz daha güçlenerek bir dayanışma ruhu içinde omuz omuza 100 yıl sonra bir kez daha Anadolu'nun ve Trakya'nın yükünü sırtlanmış Gazi'nin partisini iktidara taşımaktadır. İşte böyle bir günde bir yol arkadaşımızı, baba evine doğmuş büyümüş, gençlik kolları üyeliğinden Cumhurbaşkanı adaylığına kadar pek çok görevi üstlenmiş olan bir yol arkadaşımızı, bir Cumhuriyet Halk Partiliyi geçen hafta ziyaret ettim. Kendisini baba evimize davet ettim. Kendisi partisinin, Memleket Partisi'nin değerli yöneticileriyle bir araya geldi. Öyle Memleket Partisi'nin yok efendim borçları varmış, yok bilmem neymiş, hiçbirinin olmadığını biliyoruz, gördük. Böyle bir dönemde birleşe birleşe kazanmanın, bir arada durmanın, omuz omuza olmanın gereğine inandığı için partisini en yaşlı üyeye emanet etti. Önümüzdeki günlerde kurultayları toplanacak. Memleket Partisi pozitif bir gündemle kendisini feshedecek. Sonra da biz tüm memleket partilileri baba evine bekleyeceğiz. Ama bugün ilk adımı hep Cumhuriyet Halk Partili olmuş Muharrem İnce'yi ilk adımı atmak üzere buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Şimdi normalde Muharrem İnce'ye rozet takmam lazım. Ama dedim ki ben Muharrem İnce'ye rozet takamam. Çünkü onun rozeti alnına takılı zaten doğduğundan beri. Bak şu insanların güzelliğine. Kaşı destan, gözü destan, elleri kan içinde. Kör olasın demiyorum. Kör olma da gör beni. Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz. Bir gider bin geliriz. Beni vurmak kurtuluş mu?
Hor baktık mı karıncaya, kırdık mı kanadını serçenin, vurduk mu yavrulusunu karacanın? Ya nasıl kıyarız biz cana? Sen olmasan öldürmek ne? Zindanlarda çürümek ne? Korka korka yaşamak ne diyeceğiz hep birlikte? Ben bugün buraya bir kibirle gelmedim. Ben bugün buraya bir pişmanlıkla da gelmedim. Ben bugün buraya kişisel bir hesapla da gelmedim. Ben bugün buraya Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in samimi, içten bir davetiyle geldim. Ayrılıklar bazen kırgınlıktan olur, bazen de umudu başka yollarla aramakla olur. Benim bugün buraya gelişim bir geri dönüş değildir. Benim bugün buraya gelişim bir kucaklaşmadır, bir sarılmadır, bir hasret gidermedir. Ayrı günlerde laiklik dedik, Atatürk ilkeleri dedik, demokrasi dedik, hukukun üstünlüğü dedik, eğitim dedik, bilim dedik, akıl dedik. Hep aynı şeyleri söyledik. Ve ayrı düştüğümüz günlerde de bir çift mavi gözün ışığından, Atatürk ilkelerinden hiç vazgeçmedik. Bugün burada aranızda eğilmeyen başınız olmak için buradayım. Susmayan diliniz olmak için buradayım. Bükülmeyen bileğiniz olmak için buradayım. Ve hepinize diyorum ki kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımıza daveti için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz. Muharrem İnce'ye, değerli başkanımız Muharrem İnce'ye, emeği olduğu bu partiye, hiçbir zaman ayrı düşmediği, gönlünden düşürmediği bu partiye, baba ocağına hoş geldiniz diyorum. Bu güzel gündemden sonra maalesef ülkenin yakıcı gündemine ilişkin pek çok maddemiz var. Ama bir yandan da 22. 23. 26 ve 27. dönemlerde Manisa milletvekilliği yapmış Sayın İsmail Bilen'i kaybettik. Birazdan töreni var. O törene de katılmayı istiyoruz yetişebildiğimiz ölçüde. İsmail Bilen'e, AK Parti camiasına, ailesine, Manisa'ya bir kez daha başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. 21 Ocak'ta bir facia yaşadık. Üzerinden tam 5 ay geçti. 36'sı çocuk, 78 canla ilgili adaletsizliğin ateşi hala yanıyor. Kartalkaya'da otel yangınının olduğu gün daha soğutma çalışmaları sürerken oradaydık. İlgili bakanlarla görüştük. 10 günde bitiririz dedikleri tahkikat, araştırma, bütün sorumlular ortaya çıkacak dediler. Ancak 5 aydır derin bir sessizliğe gömüldüler. Bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyete 3 gün süre verdiler. 3 gün gündüz gece heyet çalıştı, bir rapor çıkardı. 4 başı mamur bir rapor. Raporu teslim almadılar. Niye? Çünkü raporda otel yönetiminin, Bolu İl Özel İdaresi'nin ve Turizm Bakanlığı'nın sorumlu olduğu yazıyordu. Bunu teslim almayız, düzeltin dediler. Bakanlığı çıkartın, yerine Bolu Belediyesi'ni ekleyin. Aynı gün
aynı gün bir gazete Bolu Belediye Başkanımıza sanki yangından sorumlu oymuşçasına iğrenç bir manşetle çıktı. Adını anmak istemediğim bir gazete. Ve bir anda o bilirkişi raporunu korsan ilan edip yeni bilirkişiler atadılar. Biz de buradan her hafta konuyu bütün ayrıntılarıyla dile getirdik. En nihayetinde otel yönetiminin, Bolu İl Özel İdaresi'nin, Turizm Bakanlığı'nın sorumlulukları yazarak ama ittir kaktır Bolu Belediyesi'nin itfaiyesi de işin içine katılarak bir soruşturma başladı. Adaletin karşısında bu ailelerin yüreklerindeki yangını söndürecek gerçek adalet sağlanana kadar başta 7 Temmuz günü yapılacak ilk duruşma olmak üzere orada olacağız. Şunu bilsinler ki Turizm Bakanı, 1. derecede Turizm Bakanı, kendi bakanlığındaki memurların ve sorumluların yargılanması için izin istendi, o izni vermedi. Ve o Turizm Bakanı 150 gündür utanmadan o koltuğu işgal eden Turizm Bakanı, acılı aileler ilk duruşmaya hazırlanıyorlarken, kendilerini ayakta duracak takat arıyorlarken kendileri için, o duruşmaya nasıl gideceğiz, nasıl dayanacağız, nasıl katlanacağız derken o Turizm Bakanı 50 metrelik lüks yatıyla Yunanistan'da geziyor, Yunan adalarında geziyor, misafirler ağırlıyor. Ve soruya da rakiplerimi görmek zorundayım, onun için Yunanistan'da geziyorum, inceliyorum diyor. Buradan bütün Türkiye'nin önünde Turizm Bakanı'na diyorum ki, Yunanistan'a gittiysen, gezdiysen, gördüysen oradan bir şey öğren. Mesela şunu öğren. 2018'de 90 kişinin öldüğü orman yangınından 11 gün sonra istifa eden Yunan Bakan'a Yunan gazetelerinin çok geç kaldın diye tepki gösterdiğini öğren. 2023'te 57 kişinin öldüğü tren kazasından sonra Yunanistan Ulaştırma Bakanı'nın ölen insanlar haksız yere öldü, onların anısına istifa etmek bir görev oldu deyip kazadan hemen sonra istifa edişini öğren. Cayır cayır insanlar yanmış sorumluluğun olduğu otelde, rakibi tanıyayım diye Yunan adalarında geziyorsun. Yunan bakanlar daha olaydan 10 gün sonra istifa etmişler. Olaydan 150 gün geçmiş, pişkin pişkin gözümüzün içine bakıyorsun. O bakana da, onu atayana da, onu azletmeyene de yazıklar olsun. Hafta sonu milyonlarca öğrenci YKS sınavına girdi. Ben de evladımı aldım, sınava gittim. Okul bahçesinde velilerle konuştum. Ve eğer gençlerin geleceğe nasıl baktığını, ailelerinin AK Parti'ye oy vermiş dahi olsa evlatlarının gelecek kaygılarından nasıl etkilendiğini görmek isteyen varsa sınav sırasında okul bahçesindeki velilerle konuşsun. Öyle şeyler duydum, öyle hikayeler duydum ki 3 aydır benimle konuşmuyor. AK Parti'ye oy veriyorum diyen veliyi de duydum. Anneannesine, babaannesine bu seçimlerde Kur'an'a el bastırarak belediye seçiminde Ferdi Zeyre'ye oy attırdı benim evladım diyeni de duydum. Ama ortak mesele sınava gireceğiz, sınavı kazanacağız, sonra ne olacak? Esas sınav o zaman başlayacak diyor. Şöyle bir şey söyledi bir tanesi. Diyor ki esas sınav üniversiteyi bitirince diyor. Karşımıza diyor 5 seçenek gelecek diyor. Birinci diyor A şıkkı işsiz kalacaksın. B şıkkı KPSS'ye girecek ama atanamayacaksın. C şıkkı
okuduğun bölüm dışında bir işte asgari ücretle çalışacaksın. D şıkkı, yurt dışına gitmeye kasacaksın. E şıkkı dedi, baktım Erdoğan'ın E'si dedi. Hepsi, hepsi. Bir yandan Erdoğan iktidara geldiğinde küçümsediği, bizden önce öğrenci kredisi 45 liracıktı dediği ve biz onu şimdi 3.000 lira yaptık dediği krediyle bir basit hesap yaptık okulun önünde. 2002 yılında 45 liracıktı dediği krediyle öğrenci 255 tane simit alıyormuş. Bugün 3.000 lira verdiği krediyle 150 tane simit alıyor. 255 simit alan, küçük görülen öğrenci kredisinden 150 simit alabilen KYK kredisine geldi öğrenciler. 1,5 çeyrek altın alan krediden 1 gram altın alamayan duruma geldi öğrencilere verilen kredi. Ve 15-29 yaş arasında ne eğitimde ne işte olan ev gençlerinin sayısı 4,7 milyona ulaştı. Bu rakam Avrupa Birliği ülkelerinde %10'un altında, 4'ü, 6'yı, %9'u dert eden Avrupa ülkeleri var. Türkiye'de %30'un üzerine çıkmış durumda. 4,7 milyon ev genci maalesef evde, sobanın dibinde, yazın camın kenarında babasından, anasından harçlık almaya utanarak oturuyorlar. İşçiler, emekliler, çiftçiler geçinemiyorlar ve çocuklarının, evlatlarının gözünün içine bakamıyorlar. Geçinemeyenler mecburen kredi kartına yükleniyor. Kredi kartı olan 39 milyon vatandaşın toplam borcu 2,1 trilyon liraya gelmiş durumda. Yani kişi başına hepimiz Türkiye'deki bütün kredi kartlarını hepimiz bölüşürsek kişi başı 54 bin lira borçluyuz. 19 Mart darbesinde yaktıkları 60 milyar doları bütün kredi kartlarına versek bu paraların hepsini kapatıyoruz. Üstüne de kişi başına 7 bin lira para kalıyor. İcra mahkemelerinde derdest olan dosya sayısı geçen yıl 22 milyondu. Bu yıl 23,5 milyona çıktı. Yani 1,5 milyon daha fazla dosya icra mahkemelerinde. Milletçe borç batağındayız. Milletçe icradayız. Ve bu borç batağının banka borçlarının dışındaki bir kısmı var. Arkadaşlar Keçiören'den hani hep kayıt dışı kazançlar falan konuşuluyor ya. Kredi kartlarına girmeyen ama düşük gelirlilerin ve esnafın bir gerçeği olan bir veresiye defterini getirdiler. Bu veresiye defterini incelerken satır satır, buradan isimleri kapatmak lazım tabii. Öyle şeyler gördüm, öyle şeyler okudum ki gerçekten kütüphanelerce kitap okumak, yoksulluk üzerine, çaresizlik üzerine, hane halkı borcu üzerine dünyayı okusanız bu kitap kadar, bu veresiye defteri kadar etkili olmaz. İsimler değiştirerek söylüyorum benzer şekilde. Bu Ovacık Mahallesi'nde bir sokağa bakan 3 bakkaldan birisinin defteri. Nuriye abla var. 12,5 liralık ekmeği, 6 liralık yumurtayı, 40 liralık sütü, 275 liralık küçük boy bebek bezini veresiye yazdıra 18 bin lira borca ulaşmış. Çekmişler, artık borç veremiyorlar. Ayten abla ekmek almış, su almış, süt almış, torununa bebe bisküvisi almış, 6 bin liraya gelmiş, tıkanmış. Emekli Zühtü abi canı çekmiş, bir gün bazlama almış ekmek yerine.
Sabah hanımı poğaça istemiş, bir poğaça almış, tek poğaça. Süt, su, ekmek, borç gelmiş 3.780 liraya tıkanmış. Demiş ki, diyor ki Zühtü abi, 14.500 liraya kirayı mı ödeyeyim, veresiye defterini mi kapatayım? Bakkal şöyle söylüyor, çok zorda kalınca veriyorum ama yerine koyamayınca dükkanı döndüremiyorum. Geçen gün bir emekli abimiz geldi, elinde 10 lirayla meyve suyu alacağım dedi. Meyve suları 50 lira 60 lira. Ben kendimden utandım. Abi elindeki paradan utandı. Birbirimizin gözüne bakmadan birbirimize döndük. Dükkandan çıktı gitti. Ondan sonra önüme döndüm. Rafa döndüm, baktım. Dönüp de gözüne bakamadım diyor. Bu memleketi bu hale getirenlere, elindeki paradan utananlara, karşısındaki yoksulun gözüne bakamayacak hale esnafı getirenlere inat, bu ülkede, mahkemede de, pazarda da, mutfakta da adaleti biz getireceğiz. Gençlerinin gözünün içine bakabilen ve gençlerinin yurt dışında değil, bu güzel memlekette hayal kurduğu bir Türkiye'yi hep beraber birlikte inşa edeceğiz. Bir yandan dar gelirlinin can yakıcı durumu ortada. Artık Türkiye'de eğer evin yoksa, miras kalmayacaksa, piyango çıkmayacaksa normal bir ücretlinin ev sahibi olma, araba sahibi olma imkanı kalmadı. Bir yandan hükümet, biz enflasyona ezdirmiyoruz yalanlarla ata dursun. 2+1 bir daire. 2018 yılında 177 bin lira. Aynı daire 2025 yılında 3.700.000 lira. Yer Ankara. O tarihte asgari ücret bugüne kadar 13 kat artmış. Emekli maaşı sadece 8 kat artmış. 2+1 dairenin fiyatı tam 21 kez artmış. İşte asgari ücretlinin ve emeklinin 8 kat artan ve 13 kat artan maaşlarına karşı 21 kat artan daire fiyatı. Türkiye'de gençlerin, çalışmaya başlayanların, memurların, işçilerin başını sokacakları bir ev alma umudunun kalmadığı bir çağdayız. Başını sokacak ev isteyenlerin, geleceğe güvenle bakmak isteyenlerin bir tane adresi var. Bir tane adresi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. Asgari ücreti uzun süredir gündemde tutmaya çalışıyoruz. Malum bu iktidar geldiğinde 7 çeyrek altın alan asgari ücret şimdi 3 çeyrek altını zor alıyor. Yani en çok durumu emekliye göre daha iyi görünen asgari ücretli bu iktidarda 7'den 7 çeyrek altından 3 çeyrek altına gerilemiş. 2022-2023'te asgari ücrete Temmuz'da da zam yapılmıştı, ayarlama yapılmıştı. Seçimlerde Erdoğan eğer enflasyon çift taneli rakamlardaysa asgari ücrete yılda 4 güncellemeyi düşünmeliyiz. Allah'ın izniyle bundan sonra öyle yapacağız demişti. O günden sonra, bu sözü söyledikten sonra asgari ücrete hiç güncelleme yapmadı. İktidara geldi, yetkiyi aldı, 17.002 liralık asgari ücreti geçen sene hiç zamlamadı. Bu sene biz asgari ücret için doğru, hakkaniyetli bir rakam belirleyip 30 altında biz yokuz demiştik. Ona rağmen gerçekleşen enflasyonu değil, kendi hedeflediği enflasyona göre zam verdiği için asgari ücreti
22 bin lirada bırakmıştım. Bunun üzerine Bursa mitinginden beri meydan meydan emekçilerle çoğalarak, emeklilerle çoğalarak hem asgari ücrete ara zam talebini hem de diğer yandan emeklilere seyyanen zam talebini dile getiriyoruz. Çıktık yola, hem İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun TİSK'i, hem DİSK'i, hem Türk İş'i hem Hak İş'i, işin öbür tarafındaki küçük esnaf için de TESK'i ve temas etmemiz gereken hemen herkesi ziyaret ederek ne düşündüklerini, ne yapabileceğimizi düşündük, taşındık, çalıştık. Ve aslında bir yandan ne kadar geçmişte söylediğimizin haklı olduğu ortaya çıktı. Bir yandan da aslında CHP'nin hayallerinin ne kadar gerisinde, CHP iktidar olsa olabileceklerin ne kadar gerisinde, ne kadar hak etmemiş bir noktada olduğunu emekçilerinde, emeklilerinde gördük. Bu iktidarın reva gördüğü 22.104 liralık asgari ücrete geçen yıl yapmadığı, yani gerçek enflasyon rakamını alırsak onlar hedeflenen enflasyona göre yaptılar. Bu 6 aydaki yine TÜİK'e göre gerçekleşen enflasyonu alsak ve bu asgari ücretin üzerine eklesek 28 bin lira asgari ücret, 28.200 lira asgari ücret fiyatına ulaşıyoruz. 28.267 lira. Bunun üzerine yine bu hükümetin geçen seneki büyüme oranı diye açıkladığı %3.2. İlk 6 ay için açıkladıkları %2'yi eklediğimizde karşımıza yetmeyecek, bizim Ocak ayında söylediğimiz, Ocak'tan bu yana da enflasyonun kemirdiği 30.205 lira çıkıyor. Bu rakam yani bugün 22 bin lira olan asgari ücreti 30.205 liraya çıkarırsak öyle asgari ücretli bayram yapmaz ama bir nefes alır. Bir nefes alır. Şu veresiye defterlerinden hepsi değilse sayfaların yarısı kapanır. 30.205 lira bugün aslında bu hükümetin son çaldıklarını geri vermektir. Gerçekleşen enflasyonu vermektir ve büyümeden %3 ve %2 payı vermektir. 30.205 lirayı nasıl verilecek diye merak eden varsa şüphesiz asgari ücret devletin cebinden çıkmayacak. Kimin cebinden çıkacak? Küçük esnafın, KOBİ'nin, sanayicinin, ihracatçının cebinden çıkacak. Ama asgari ücret arttığında devletin cebine bir şey girecek. Ne girecek? Sosyal güvenlik primleri artacak. Şu 3.205 lirayı akademisyenlerle, ilgili MYK üyelerimizle, ilgili sendikaların uzmanlarıyla oturduk, çalıştık ve ortaya şöyle bir hesap çıkıyor. 30.205 lira olduğunda asgari ücret, devlet 51,5 milyar fazla SGK primi tahsil ediyor. Bunun 50 milyarını şu anda asgari ücret artmasa, hükümetin, devletin, hazinenin cebine girmeyecek olan bu para, girmeyip koruma amaçlı olarak, teşvik olarak yönlendirilse, bütün rakamlar satır satır çalışılmış ve milimi milimine hesaplanmış, herkesin üzerinde evet bu şekilde çıkıyor rakamlar dediği rakamlardır. 1 ila 10 kişi arasında çalışanlar, yani çay ocakları, eczaneler, terzi dükkanları, boya badana işi yapanlar, onların malzemesini satanlar, 10 kişiye kadar lokantalar çalıştıranlarda 6.250 lira işverene teşvik ödeyeceğiz. 10-50 kişi arasında 3.150, 50-100 arasında 2.100, 100 işçinin üzerlerinde 1.500 lira teşvik ödeyeceğiz.
Ama burada bir şey var. Görüştüğümüz herkes tekstildeki sıkıntıdan bahsetti. Ve onların önerileri doğrultusunda kaç işçi çalıştırıyor olursa olsun tekstil ve hazır giyim sektöründeki tüm şirketlere çalışan başına aynı küçük esnaf gibi 6.250 lira ödeyeceğiz. Böylelikle bu 6.250 lirayı baktığınızda alan açısından asgari ücret 30.000 liraya çıkıp veren küçük esnaf ve tekstilci açısından kendi sırtına birkaç bin liralık bir yük kalıyor. 1.500-1.550 liralık. Ama bir yandan da çalışanının insani şartlarda çalıştığı, veresiye defterlerine mahkum olmadığı, çocuğunun gözünden gözünü kaçırmadığı, bir nefes alabildiği bir süreç başlıyor. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin asgari ücret talebi 30.205 liradır. Küçük esnaf ve tekstile 6.250'şer lira, diğerlerine azalan oranlarda teşvikler verilmesini, devletin fazladan prim tahsilatı yapacağı 51,5 milyar liranın bu teşviğe ayrılmasını ve bütün asgari ücretlilerin rahat bir nefes almasını savunuyoruz. Bunun mücadelesini meydan vermeye, asgari ücretlileri de bu mücadeleye destek vermeye davet ediyoruz. Diğer yandan 600.000 kamu işçisi yeniden asgari ücrette olduğu gibi beklenti enflasyonu teklifiyle karşı karşıya. 350.000'i Ocak'tan beri, 250.000'i 3 aydır çerçeve sözleşme bekliyor. Sendikalara beklenti enflasyonu teklif edildi. Türk İş önemli bir karar alarak hükümete bir uyarı yaptı ve 17 Temmuz'a kadar bir eylemlilik takvimi, ardından da bir günlük iş bırakarak bir uyarı eylemi, uyarı grevi kararı aldı. Buradan tüm kamu işçilerine sesleniyoruz. Mücadeleniz mücadelemizdir. Meydanlarda da, grevde de yanınızda olmaya, sizin sesinize ses olmaya, gücünüze güç katmaya Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Halkın Partisi olarak kararlıyız. Bir yandan dünyadaki gelişmeler, bölgedeki gelişmeler, bir yandan iç cepheyi güçlendirelim, bir yandan merkez medyada çok uzun süreler önemli görevlerde bulunmuş, daha sonra YouTube kanalı üzerinden yayınlar yapmaya başlamış, değerlendirmeleri milyonlar tarafından izlenen, zaman zaman bizi de eleştiren, beni de eleştiren, partimizi de eleştiren ama sonuçta hakaret etmeyen, iftira yapmayan, sadece kendi görüşlerini paylaşan Fatih Altaylı geçtiğimiz günlerde anket sonuçlarını değerlendirirken ya AK Parti nereden nereye düşmüş dendiğinde ya bu millet ne padişahlar indirdi, neler yaşandı tarihte diye onlara anlatıp yani geçmişte tahttan inmeleri, indirilmelere atıf yapıp bugünkü anket sonuçlarının şaşırtıcı olmadığını söyleyince bölümleri kırpıp Cumhurbaşkanı'nı tehdit etti. Cumhurbaşkanı'na suikastla tehdit etti. Suikasti ima etti diyerek gözaltına alındı ve apar topar tutuklandı. Fatih Altaylı'nın boş koltuğunu yayınlıyorlar. Ve 24 saatte 1,3 milyon kişi Fatih Altaylı'nın boş koltuğunu izledi. Buradan bu da geçer yahu diyen Fatih Altaylı'ya, onun gibi içeride sadece düşüncelerini açıkladığı için tutulan herkese dayanışma duygularımızı iletiyoruz.
Ve şunu söylüyorum. İç cepheyi güçlendirmek demokrasiyle olur. Adaletle olur. Herkesin kendini ülkede mahkemeler karşısında eşit hissetmesiyle olur. Kendisini ezilen, ötekileştirilen, tehdit edilen, susturulan değil, özgürce konuşan ve konuştuğunda başına bir şey gelmeyeceğini bilen bireyler olduğu halde olur. Eğer siz iç cepheyi değil de iç avluyu, cezaevlerindeki iç avluyu güçlendirirseniz, oraya gazetecileri, oraya akademisyenleri, oraya üniversiteli gençleri, oraya belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, parti meclis üyelerini, ana muhalefet partisinin, önceki dönem genel başkan yardımcılarını, büyükşehir belediye başkanlarını, ilçe belediye başkanlarını ve Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı adayımızı iç cepheye doldurursanız, iç avluyu kalabalıklaştırırsanız, iç cepheyi asla güçlendiremezsiniz. Buradan iç cephe diyenlere diyorum ki, önce demokrasi, önce adalet, ondan sonra gör bakalım ne kadar güçlü Türkiye. Ülkenin çevresi evet, elbette ateş çemberi. Yukarıda Ukrayna-Rusya savaşı. Aşağıda istikrarsız, durumunun ne olduğu, ne olacağı belli olmayan Suriye. Büyük bir soykırım gerçekleştiren İsrail, onun katlettiği Filistinliler ve onu şımartan Trump. Gazze güzelmiş, buraya kumarhaneler yapalım, buraya oteller yapalım diye deli numarasıyla bazen güldürerek, bazen şaşırtarak ama hiç acımadan Gazze'nin hemen önündeki Avrupa'ya 100 yıl yetecek hidrokarbon yataklarının, doğalgazın peşinde olan yayılmacı bir anlayış. Ve güya antidemokratik yönetilen yerlere demokrasi götürecekmiş. Güya tek adam rejimlerine karşı demokrasiyi götürecekmiş gibi, aynen Irak'ta olduğu gibi bu sefer de İran'a şımarık İsrail'i saldırtan, arkasında duran, sırtını sıvazlayan, çağrısına uyup bombardıman yapan, uluslararası hukuku içe sayan bir Amerika Birleşik Devletleri ve Başkanı Trump. Bunun karşısında dün Ömer Çelik'i dinledim. Diyor ki kriz dönemlerinde Türkiye'yi Erdoğan yönetsin istiyorlar. Bakıyorum, televizyonlara bakıyorum, gazetelere bakıyorum. Efendim, iktidar çok güzel dış politika yönetiyor. Muhalefet bu konuda öneride bulunmuyor. Muhalefet bu konuda sessiz. Allah'tan korkun. Kuldan utanın. Türkiye İsrail'e cayır cayır ticaret yaptı. Bütün muhalefet bağırdı. Önce inkar ettiniz. Sonra kabul ettiniz, kısıtladık dediniz. Katliam artıp itiraz çoğalınca bitirdik dediniz. Her seferinde yakalanınca bu aslında Filistin'e ticarete gidiyordu dediniz. Oysa Filistin'e sadece insani yardım götüren aktivistlere bile sahip çıkmadınız. Amerika'da tutuklanan öğrencimize de, Filistin'de katledilen evladımıza da sahip çıkmayıp ağızlarını bir kere olsun Trump'a anmayanlar, Amerika'nın B-2 uçakları kalkıyor, 36 saat gelip gidiyor. Bütün dünyanın üzerinde yakıt ikmali yaparak gelip İran'a uluslararası hukuk olmadan, Birleşmiş Milletler kararları olmadan, kimsenin o konuyla ilgili rızası aranmadan, diplomasiye olanak tanınmadan, Netanyahu'nun davetiyle gidip komşumuzu bombalıyorlar.
Bizimkiler efendim Filistin bütün bölge için tehlike. Ya Filistin piyon. Filistin Trump'ın oradaki şımarık çocuğu. İsrail oradaki, diyorlar ki İsrail bütün bölge için tehlike. İsrail piyon. İsrail şımartılmış, oraya buraya saldıran birisi. Ama arkasındaki ülkenin adı Amerika Birleşik Devletleri. Başındakinin adı Trump. Trump'ı kınamayan, konuşurken gizli özneler kullanan ve böyle bir saldırıda biz İran'daki rejimi desteklemeyiz. İran'daki antidemokratik durumdan elbette rahatsız oluruz. Ama dünya sistemi gereğince bir ülkeye uluslararası kuruluşların, Birleşmiş Milletler'in kararı olmadan o ülkede toprak bütünlüğüne saldırı, o ülkeye savaş ilanı, o ülkeye bombardıman, o ülkede iktidar dışı unsurlarla muhataplık, bunların hiçbirini kabul etmeyiz. Elbette İran'a demokrasi gelmelidir. Ancak bu İranlıların kararıyla olmalıdır. Amerika'nın kararıyla, Trump'ın saldırısıyla olmasına asla ve asla izin veremeyiz. Bu konuda ağzına Trump'ı alamayan Erdoğan'ı Trump'la birlikte kınıyoruz. Trump'la birlikte kınıyoruz. Bölgeye barış kısık sesle gelmez. Küçük harflerle Netanyahu'yla sözde kayıkçı kavgası yaparak bu meseleler asla hallolmaz. 8 parti Üsküdar'da miting yapıyor. 8 parti Filistin'e destek veriyor, İsrail'i kınıyor. Ağzınızı açıp bir kelime söylemiyorsunuz. Sonra dönüp muhalefet pasif kalıyor. İktidar bu işleri iyi yapıyor. Ömer Çelik de çıkmış. Efendim, Türkiye bir kriz yaşarsa insanlar başında Erdoğan'ı görmek istiyormuş. Bunu son yaptırdıkları ankette görmüş. Buradan Ömer Çelik'e, Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Ben öyle ankette öyle bir şey görmedim. Ama bu millet kendisini kimin yönetmesini istediğini söyleyecekse Kasım ayının başında koyarsınız sandığı, görürsünüz cevabı. Hodri meydan. Hodri meydan. Var mısınız? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugünden kararı alınacak. Kasım ayının başında yapılacak. Erdoğan'ın da aday olabildiği, otomatikman aday olacak bir seçime ve Türkiye'nin kimin tarafından yöneticiliğine milletin karar vermesine biz varız. Hodri meydan. Hodri meydan. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Adayımı bırak, sandığı getir, adayımı yanında, sandığı önümde görmek, Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak istiyoruz. ...19 Mart darbesinin üzerinden tam 97 gün geçti. 97 gündür iftiradan başka bir şey yok. Akşamları televizyonda haysiyet cellatlığı dışında hiçbir şey yok. Evlatlarla uğraşmaya, eşlerle uğraşmaya, anneyle babayla uğraşmaya başladılar. Yetmedi, Ekrem İmamoğlu'nun kendi yazdığında arama yaptılar. Babasının yazdığında arama yaptılar. Babasının yıllar önce belediyeye terk ettiği alanda kuyuların dibine girdiler, arama yaptılar. 50 metrelik parseller halinde 20 yerde arama yaptılar. Bir kör kuruş bulamadılar.
bir kör kuruş bulamadılar. Bulamayacaklar ama olduğuna inanarak kazımaya devam edecekler. Neden? Neden? Çünkü kişi kendinden bilir işi. O yüzden kazıyor. Niye çocuğa gidiyor? Hatırlıyor. Sıfırladık babacığımı hatırlıyor. Niye? Niye evlere, yatak odalarına gidiyor? Ayakkabı kutularını biliyor. Neden? Neden olur olmaz yerleri kazıyor? Çünkü sanıyor ki kendisi gibi bir siyasetçiyi kazırsan altından hırsız çıkar. Ekrem İmamoğlu'nu, ailesini 90 gündür kazıyor, altından insan çıkıyor. Namuslu bir insan çıkıyor. Sayın Erdoğan diyordu ki, efendim bir ay sonra, bu lafı dediğinden beri 94 gün geçti. Bir ay sonra birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar. Ailelerinin gözüne bakamayacaklar. O lafları söylediğinde turbun büyüğü heybet ediyordu. O turbun büyüğü nerede? Kopacak dananın kuyruğu nerede? CHP'nin genel başkanı burada. Türkiye'nin gözünün içine baka baka söylüyorum. Ekrem İmamoğlu masumdur. Tek suçu Cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. Erdoğan'ı yenecek olmasıdır. Teşekkür ederim. Şimdi bir yandan cenaze törenine katılabilmek için acele ediyorum. Ama 3 insan hikayesini aktarmadan buradan inmem. 3 insan. İlki hapisteki bir suçsuz insan. Çağla Demir. İBB Kültür AŞ'de çalışan bir uzman. Jandarma eve gelmiş, bulamamış. Telefonunu komşulardan almış, aramış. Çağla açmış, işteyim demiş. İşteyim. Çağırmışlar, kalkıp gitmiş. Adliyeye gitmiş. Savcı demiş ki jandarmaya, işim çok, nezarete atın, çağıracağım. Jandarma demiş ki, kendi geldi. Kaçmadı, yollayalım, yarın yine gelir. Atın nezarete demiş. Nezarette 2 gece 3 gün tutmuş, karşısına getirmiş ve şunu söylemiş kendisi. Daha doğrusu o gün, 2. gün telefonundan ihale evrakları ele geçirildi. Hesap hareketlerinde de 37 farklı işlem saptandı denmiş. İş şimdi ortaya çıkıyor ki televizyonlar onu söylediğinde daha telefonu teslim edilmemiş. Ama teslim edilen telefondan da hiçbir şey çıkmamış. Bir kişiyle 10 işlemde, bir kişiyle 9 işlemde, bir kişiyle 18 işlemde hesap hareketleri. Milyon diye söylediler ya, 3-0 fazla söylemişler. Şimdi resmi kayıtlarda var. 9 işlemde 9.800 lira biriyle, 10 işlemde 2.400 lira biriyle, 18 işlemde 28.600 lira biriyle. Çağla açıklıyor. Ofisteki arkadaşımla dışarıdan yemek söylüyoruz. Birimiz söylüyor, öbürü payını onun hesabına atıyor. Bir tane çok kişinin kendisine para yollaması var. Paranın tam tutarı kadar kocaman bir pasta faturası. Pastanın ofisteki arkadaşların payına düşeni yollaması. 27 gündür 1000 lira, 27 bin lira denen şeyi 27 milyon dedikleri için içeride tutulan, hesap hareketinde arkadaşlarıyla birbirine küçük paralar atan, telefonundan hiçbir şey çıkmayan Çağla denen
bir masumun hikayesi orada. Ama dışarıda olan birisi var. 2011 yılında yeşil alanı İBB'den 25 milyon lira bedelle satın alıyor. İBB arazinin imarını değiştiriyor. 2017'de 430 milyona 25'e aldığı yeri 430 milyon liraya İBB'ye geri satıyor. O gün için 106,5 milyon dolar. Bugün için 4,2 milyar TL fazladan para kazanıyor. Bu kişinin dosyası hazır savcıya veriliyor. Süleyman Soylu o aşamada el koyuyor. Bu dosyanın böyle olduğunu Akın Gürlek de biliyor. Süleyman Soylu da biliyor. İBB'nin geçen dönem bütün belediye meclis üyeleri de biliyor. Recep Tayyip Erdoğan da biliyor. Bu adam dışarıda geziyor. Ama diğer yandan Masum Çağla içeride. Suçlu adam dışarıdayken bir de dertli adam var. Geçen hafta Hacı Bayram'da arabaya binerken cayır cayır bağırıyor birisi. Mert, 2 çocuk babası, işsiz. Tam 10.000 tane imzayı bir başına topladı. Bu imzaların bir önemi var. Şimdi 180 binin üzerinde sandık görevlisi Ensar Başkan'ın koordinasyonunda geri sayıma başlıyor. Yine 50 bin mahalle görevlimiz geri sayıma başlıyorlar. Burada teslim aldığım 10 bin imza Cumhuriyet Halk Partililerin bugüne kadar topladığı 20 milyonuncu imzadır. 20 milyonuncu imza. Artık tarihin en büyük geri sayımı için, tarihin en büyük güvensizlik oyu için Erdoğan'ın karşısına ona atılan oy kadar erken seçim istiyorum diyen imza için geri sayım başladı. 20 milyondayız, 7 milyon için geri sayıyoruz. Zevcan Hocar'ı tüm örgütümüz ve imza kampanyasına
emek veren herkes adına partinin genel başkanı olarak tebrik ederek kucaklıyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün önünde saygıyla eğiliyorum. İyi ki varsınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun. Hep beraber iktidara yürüyoruz. Herkes buna emin olsun. Grup Genel Kurulu toplantımızı kapatıyorum.